Motorcunun Güncesi'nden herkese merhaba. Bugün Heybem'de bir çocuk kitabı. Sadece çocuklara özel değil, aynı zamanda büyüklerin de büyük bir keyifle okuyacağı bir kitap. Eğitimci yazar Hakan Yıldırım ve Gökhan Özsoy yazdı. Yani kitabı yazanlar öğretmen. O zaman çocuk kitabı okuyacağız ancak güvenemiyoruz. Kimleri okusak sorularına aslında bir tür cevap niteliğinde kitap yazdılar. Bize de okumak ve kitabın içerisinde geçen yerleri sizlere tanıtmak düştü. O halde şimdi buyurun sizlerle bu kitabın geçtiği yerleri görelim. Tilmen ile başlayan bu hikayemiz ilerleyen süreçte sizlere de göstereceğim Yesemek ile devam etmekte. Her iki yazarın da gözlem gücünün ne kadar güçlü olduğunu ve Gaziantep İslahiye tanıtımında ne kadar büyük rol oynadıklarını sizlerle deneyimleyeceğiz. O halde Heybem'de bir çocuk kitabı. İki öğretmenin yazmış olduğu bir kitap. Ve başlangıç sorusu da tamamen şöyle. Bundan 3500 yıl önce yaşayan bir topluluğa, Hititlilere misafir olmak ister misiniz? Cevabınız evet ise o zaman hem tarihi hem fantastik ögelerle bezeli bu kitap size göre, bize göre, yani hepimize göre. Bir gün uyandığınızda hemen yanı başınızda 4000 yıl önceki bir krala ait bir mühür bulsaydınız ne hissederdiniz? Ya da bu mühürün bir geçiş kapısı olduğunu öğrenseydiniz vereceğiniz tepki ne olurdu? İşte Aytunç bu mühür ile beraber geçmişe ta ki Hititlere kadar uzanır. Ve geçmiş zamanda halletmesi gereken bazı durumlar, bazı olaylar vardır. Kendisine çok eski zamanlarda Ninda adında bir kız çocuğu da yardımcı olacaktır. Zalim büyücüler, taht merakına düşen krallar ve Hattuşa'yı kurtarmak için bütün varını yoğunu ortaya koyan bir çocuk. Bakalım bu hikayenin devamında, bu hikayenin sonrasında başarılı olacaklar mı? Ya da bu hikaye bize bugün de ne anlatmak istiyor? Tamamı kitabın içerisinde. Kitabımız Aytunç adında bir çocuğun Pınarbaşı Ortaokulu'ndan yolculuğa çıkarak Gaziantep'li İslahiye ilçesindeki hem 6000 yıllık hem de 4000 yıllık antik kentleri ziyareti ile devam ediyor. İlk uğrak noktası Tilmenhöyük. İslahiye'de bulunan Tilmenhöyük milattan önce 4000 yıllarına kadar uzanan bir tarihe sahip. Yani tam olarak şu an üzerinde bulunduğumuz yer kitabın Aytunç ve arkadaşlarıyla geziye çıktığında uğradığı yer. Hakan Yıldırım ve Gökhan Özsoy bizi 6000 yıl geriye götürüyor. Aytunç ve arkadaşları okul gezisiyle gelmiş oldukları Tilmenhöyük'te hemen arkamda görmüş olduğunuz bu kalıntıları gördü. Ve bu kalıntıları gördükten sonra Kenan Bey şu bilgileri vermişti onlara. Saluvara Nehri, yani günümüzdeki adıyla Karasu Nehri kıyısında bulunan Tilmenhöyük'te yapılan araştırmalar burada bilinen ilk yerleşimlerin milattan önce 4000 yıllarında başladığını gösterir. Tilmenhöyük en ihtişamlı dönemini ise milattan önce 18 ila 15. yüzyıl arasında yaşamışlar. Anadolu'nun Hitit krallığının başkenti Hattuşa'dan sonra en görkemli kenti olarak bilinen bir şehrin kalıntılarını geziyoruz çocuklar. Bazı tarihçi ve araştırmacılara göre Hitit yıllıklarında 1. Hattuşili'nin yaktığı belirtilen meşhur Zalpa, yani Zalpava şehri burasıdır. Tarih boyunca Asurlara, Babillere, Mitannilere, Hurrilere, Romalılara da ev sahipliği yapmıştır. Burada yapılan kazılarda Hitit İmparatorluğu dönemine ait fırtına tanrısı Teşub'un kabartma heykeli, 2 mabet, kurban taşı, banyo, bir çift kapı aslanı, çok sayıda çanak, çömlek ve küp bulunmuştur. Aytunç ve arkadaşları buraya ziyarete geldiklerinde işte bu bilgileri almışlardı. Yani günümüzden 6000 yıl öncesine dayanan bu Tilmenhöyük o dönemin başkenti ve en görkemli şehirlerinden birisiydi. Şimdi kitabımızın devamında bahsedilen Yesemek Antik Kenti, yani bundan 4000 yıl öncesine kadar uzanan tarihiyle birlikte
heykel atölyeleri, taş işliklerini görmeye geçeceğiz. O halde buyurun hep birlikte bir sonraki durağımıza, Yesemek Antik Kenti'ne geçelim. Yesemek denince aklımıza 4000 yıllık bir tarih geliyor. Ve bunu kitaplarında Hakan Yıldırım ve Gökhan Özsoy öyle güzel işlemiş, öyle güzel anlatmış ki okurken gerek küçüklerin gerekse büyüklerin büyük bir keyif alarak okuyacağı bir kitap ortaya çıkmış. Hakan Yıldırım'ın sadece Ninda adlı eseri değil, bununla birlikte Heybem'de Attar Ali Efendi'nin Sırrı kitabı, Kaan'ın Günlüğü kitabı da mevcut. Ve bununla beraber bizim çocuklar kitabını da kırtasiyelerden bulmamız mümkün. Ancak dediğim gibi biz bugün Ninda'nın peşindeyiz. Ve bu Hitit macerasında Yesemek'te geçen olayı inceleyeceğiz. Yesemek nerededir? Yesemek tarihi açısından neden bu kadar önemlidir? Ve Hakan Yıldırım, Gökhan Özsoy Yesemek'i kitaplarında neden taşıdı? İşte bu soruların peşindeyiz. Bu kitabın peşinde olurken aslında karşıma çıkan bir sürpriz var. Ali Çiçek, Yesemek'in görevlisi. Bu programda böylelikle kitabın içerisinde yer alan bir karakterin de gerçek hayattaki konuşmasına tanık olacağız. Yani kitap karakterimiz gerçek hayatta var ve birazdan bizimle konuşacak. Dilerseniz o halde kitabın içerisindeki kesitler ve Yesemek Antik Kenti ile devam edelim. Burada kendilerini 50'li yaşlarda beyaz saçlı, zayıf, uzun boylu, başında krem rengi bir şapka olan, açık mavi gömlekli ve güler yüzlü bir görevli karşıladı. Adı? Ali Çiçek. Ali Çiçek'ti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür bizler deyiz. Ali abim, ben Gökhan Özsoy ve Hakan Yıldırım'ın yazdığı Ninda kitabının peşinde buralara kadar geldim. Hoş geldiniz. Kitabın içerisinde sizi gördüm. Hakan hocam sizden Allah razı 11 olsun. kere bahsetmiş. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi abi kitabın içerisinde senin konuştuğun bir bölüm var. Buraları anlatıyorsun. Evet. Ben de istiyorum ki takipçilerimiz kitabın içindeki gerçek bir karakterden bu hikayeyi dinlesinler. Bize kısaca bilgi verir misiniz? Olur. Hoş geldiniz. Bulduk, Ali Çiçek, teşekkürler. Yesemek Açık Hava Heykel Atölyemiz dünyanın en büyük açık hava heykel atölyesi olarak bilinmekte. Genel alan 250 dönüm alan üzerindedir. En tepek zirvede taş ocağımız yer alıyor. Evet. Bu Hititler zengin taş ocağını keşfediyorlar. Taşın işlemeye müsait oluşundan dolayı bu atölyeyi kuruyorlar. 4000 yıl önce yapılmış olan eserler. Bu Hititler ne yapmışlar burada? Aslan figürler, 10 tonluk, bayan kraliçeler, Hitit savaş arabası, dağ tanrılar, mimari parçalar gibi figürler yer almaktadır. Bunlar genel olarak da hepsi taslak olarak bilinmektedir. Hı hı. Buradan o dönem ilk çıkış Zincirli Samal Krallığı'na gittiği gibi orada inci işçilik bitirilip Çorum'a gittiği bilinmekte. Çorum Hititlerin başkenti olarak biliniyor. Büyük şehir orası. Taşın cinsi ise bazalttır. Zengin taş ocağın tepede oluşundan dolayı bu atölyeyi kurmuşlar. Aynı zamanda taşın da işlemeye müsait oluşundan dolayı bu atölyeyi kurmuşlar. Dünyaya buradan gönderme yaptıkları bilinmektedir. Evet. En büyük açık hava heykel atölyesidir ve buranın ilk keşfedilişi 1890'larda Alman profesör Felix von Lushan tarafından da keşfedilip dünya tanıtılmıştır. 1955'lerde ise Bahadır Alkan hocamız, Türk hocamız geliyor. Buraları keşfediyor, inceliyor, tespitler yapıyor. Evet. 89 yılından bu yana İlhan Temiz hocamızın burada kazı yaptıkları, 4 yıldan bu yana Gaziantep Üniversitesi Atilla Engin profesör hocamız kazıları
yapmaktadır. Yıl boyu devam ediyor. Kazarak gidiyor şu anki şeyde. Yani bu yıl için kazımız durdu. Ödenekler olmayınca kazımız durdu. Ve olunca işte kazımız yıl boyu devam edecek. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Şimdi arada Sağ olun verdiğin- hocam. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ Sağ olun. olun. Arada bir şey dediniz, benim o dikkatimi çekti. Şimdi biz bu zamana kadar hep antik kentler geziyoruz, görüyoruz ama hep aslında baktığımızda eski insanların yaşamlarını görüyoruz aslında antik Evet, kentlerde. aynen öyle. 4000 yıl geriye gittiğimiz zaman bu insanı düşündükçe mesela bunların için yapılmış, nereye gidiyordu, neye yarıyordu, o insanlar canlandırsan şeyimizde mantık yürütürsek ya ne şartlarda bu insanlar göz önüne geliyor yani böyle bir Evet. insan anlayabiliyor ne emekler yani ne insanlar burada Kesinlikle. çalışmıştır. Şimdi burada diğerlerinden farklı olarak aslında bir geçim derdiyle ortaya çıkan bir atölye dediniz. Demek ki insanlar tıpkı bizim gibi eski zamanlarda da geçim derdi Öyle görülüyor, yaşamışlar. öyle görülüyor. Bu insanlar işte bunları burada yapıp artık işte karşılığında mutlaka bir şey elde ediyordu. Ya takas şeklinde mi ya işte bir gelir, bir karnını doyuyordu. Evet. Muhakkak ki bir şeyler yapılıyordu karşılığında. Peki Ali abim, son olarak ben şunu sorsam, sizin zamanınızdan da çalmak istemem. Yesemek Antik Kenti'ne geldiğimizde kesinlikle görmemiz gereken bir eser var mıdır? Varsa hangisidir? Görmesi gereken çok eserimiz vardır. Özellikle 1000 metre yukarıda taş ocağımız vardır. Burada girişte göreceksiniz Sfenksler, kapı aslanları, bayan kraliçeler, işte dağ tanrılar, mimari parçalar, Hitit savaş arabası. Şöyle 200 metre çıktığınız zaman 10 tonluk aslanları göreceksiniz. En tepe taş ocağı zirvede de yine bayan Sfenksler, bayan kraliçeler var, aslanlar var. Yani dolandığınız her yerde, bastığınız her yerde bir şeyler görebiliyorsunuz. Evet. Kitabımızda bir ayı adam arkasında Aytunca yıldırım çarptığını görüyoruz. Dünyada tek örnektir ayı adam. Hayır, yıldırım konusu sanki biraz şey geldi ama tahrip edilmiş. Alan zamanla köyde taş olayı işte ev yapma falan tahribat oldukça olmuştur. Büyükler öyle anlatırlardı. Tahrip etmişler, vurmuşlar. Ayı adamın burun kısmını indirmişler. Şimdi hocamız ona ayı adam değil de aslan adam olarak vurguluyor. İsmi Evet. aslan adam olarak şu anda bilinmektedir. Anladım. Çok teşekkür ederim Ben de abi. teşekkür ediyorum. Katıldığınız Buyurun, için. sağ olun hocam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. 4000 yıl önce insanlar burada hem geçimlerini sağlamak hem de başkente eserler yetiştirmek için çalıştılar. Ve 4000 yıl önceki bir eser, yani bir sanatçıyla şu an ellerimiz belki de birbirine değiyor. Sağında ve solunda heykellerin olduğu bir tepedeki merdivenlere tırmanmaya başladılar. Aytunç ve Mustafa Yasir ilk defa böyle bir yer görüyordu. Çoğu bir insan boyunda olan bu heykeller onları büyülemişti. Her heykeli ayrı ayrı incelediler. Burada kocaman kocaman kayaların üzerine yontulmuş 300 civarında Sfenks, kapı aslanı, oturan aslan, kanatlı aslan, Amanos Dağı'nı temsil eden dağ tanrısı kabartmaları vardı. Bir süre sonra Ali Çiçek öğrencileri kocaman kaya bloklarından oluşan bir savaş sahnesinin tasvir edildiği kabartmanın yanına götürdü. Bu devasa kaya 3 parçadan oluşuyordu. Tam zamanında geldiniz. Güneş saat 13 ile 14 arasında doğru açıdan geldiği için bu tasvir çok daha iyi görünür. Şanslısınız dedi. Bu gördüğünüz kabartma bir savaşı anlatıyor. Belki de Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Savaşı'nı. Kabartmada gördüğünüz gibi burada bir savaş arabası var. Bir atın çektiği arabanın altında savaşta can vermiş bir düşman betimlenmiş. Atın hemen ön tarafında geriye bakan bir ceylan, bir kurt ve bir kuş kabartması görüyorsunuz. Taşlara işlenmiş savaşçının üzerinde bulunduğunu düşündüğümüz kısım ise henüz bulunamamıştır. Ali Çiçek bu cümleleri kurarken yağmur ince ince yağmaya başladı ve hızını artırdı. Aytunç ve arkadaşları Yesemek Antik Kenti'ne geldiklerinde hava bozmuştu ve yağmur neredeyse yağmak üzereydi. O sıra bir olay yaşanıyor ve tam da Aytunç'un olduğu yere bir yıldırım düşer.
Kitapta şu şekilde belirtilmiş. Yıldırımın düştüğü yerle aralarında 3 metre ya var ya yoktu. Allah'tan aralarında ayı adam heykeli vardı. Bundan 3500 yıl önce yaşayan bir topluluğa Hititlilere misafir olmak ister misiniz diye başlayan bir soru. Ve Gaziantep ile İslahiye ilçesi Yesemek Antik Kenti'nde başlayan bir macera. Hakan Yıldırım ve Gökhan Özsoy yazdı. Aytunç adındaki karakterimiz cebinde bulduğu bir mühür ile Hititler dönemine, yani bundan 3500 yıl öncesine ışınlanıyor. Ve orada tanıştığı Ninda adlı bir kız. Onunla birlikte kurtarması gereken bir kader var. Peşlerinde kral olmak için onları kovalayan Murşili adında bir kral, zalim bir büyücü Azari ve Hitit'in kaderini kurtaracak olan iki çocuk Aytunç ve Ninda. Kitabın adı da zaten bu karakterimiz Ninda'dan gelmek. Ayı adam arkasında başlayan bu macera bakalım Aytunç ve Ninda'nın başarılarıyla sonuçlanacak mı? Bu ve daha fazlasını artık kitabı okuyunca göreceğiz. Kitapla alakalı yorumlarınızı, beğenilerinizi bize bildirebilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu da beğenmeyi, beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve buna benzer kitapların peşinde koşarken benimle aynı yolda olmayı ister misiniz? Eğer cevabınız evetse sizi kanalıma bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.